Yüzyıllar önce insana inen bir kelam, şimdi hiç insan olmayan bir varlıkla karşı karşıya. Peki bu buluşma neye gebe? Bir zamanlar Kur'an'ı sadece peygamberler, alimler ve gönül ehli insanlar tefsir ederdi. Bugünse bu kutsal kelamın karşısında bambaşka bir varlık duruyor. Yapay zeka. Mikroçiplerle, algoritmalarla, milyarlarca veriye dayanan bir akıl. Ama bu akıl bir kalbe sahip mi? Kur'an gibi zamansız bir mesaj, zamanı olmayan bir yazılım tarafından gerçekten anlaşılabilir mi? Semadan Gelen kanalına hoş geldiniz. Bu videoda insanlık tarihinin en çarpıcı, en sarsıcı sorularından birine birlikte bakacağız. Yapay zeka Kur'an'ı anlayabilir mi? Yoksa sadece taklit mi eder? Hatta bir gün kendi dinini mi kurar? Yapay zekanın Dabbetül Arz veya Deccal olma ihtimali var mı? Peki Kur'an gerçekten ne anlama gelir? Anlamak neden bu kadar derin bir mesele? Kur'an'ı anlamak sadece kelimeleri bilmekle mi olur? Yoksa bu kitap önce kalbi mi talep eder? Kur'an sadece okunacak bir metin değildir. O, anlaşılmak ister. Ama bu anlama, sıradan bir anlamadan öte bir şeydir. Kur'an, bağlam ister, tarih ister, niyet, sezgi, gelenek ve ahlak ister. Taberi, ayetleri hadislerle açıklamaya çalıştı. Zemahşeri, dilin en derin yapısına indi. Fahreddin Razi, ayetlerin ardındaki felsefeyi keşfetmeye çalıştı. Ve bu isimlerin ortak bir yönü vardı. Kur'an'ı anlamak için önce insan olmak gerekiyordu. Çünkü ilahi mesaj sadece bilgi değil, bir tecrübeydi. Ve tecrübe kalbe inerdi, makineye değil. Peki, kalbi olmayan bir yapı bu tecrübeye nasıl yaklaşır? Yapay zeka bilgiyi yutabilir. Ama ya bilgiden doğan hikmeti hissedebilir mi? Yapay zeka artık metin üretebiliyor, dilleri çevirebiliyor, hatta şiir bile yazabiliyor. Ama Kur'an öyle bir metindir ki, ne dediği kadar ne demek istediği de önemlidir. Arapçadaki mecazlar, lafzi tekrarlar, hurufu mukatta gibi yapılar hala büyük bir sınav. Nüzul sebepleri bilinmeden yapılan analizler yüzeyde kalıyor. Rahmet ayeti ile azap ayeti arasındaki ince duygu farkını yapay zeka hissedemiyor. O, ayeti çözümleyebilir ama kavrayamaz. Çünkü Kur'an yalnız akılla değil, kalple okunur. İşte tam burada kritik bir soru doğar. Bilgiyle anlamak başka, bilinçle anlamak başka değil mi? Bu fark bizi daha derin bir soruya götürüyor. Anlamak bir şeydir, sorumluluk almak başka. Peki bir algoritma vebal taşır mı? Evet, bazı girişimler başladı. Yapay zekaya ayet açıklatılıyor. Yapay zeka tefsiri isimli uygulamalar bile geliştirildi. Ama burada durmak gerek. Çünkü tefsir sadece bilgi değil, sorumluluktur. Bir müfessir, mezhebi bilir, sahabeyi tanır, tarihi okur ve sözünün vebalini taşır. Yapay zeka ise yalnızca istatistik üretir. Bugün rahmet vurgusu yapar, yarın cezalandırıcı bir dil üretir. Çünkü onun dünyasında doğru yanlış yoktur. Yalnızca veri vardır. Tefsir bir ibadettir. Ve ibadet, kalp, bilinç ve niyet ister. Ama ya yapay zeka sadece anlamakla yetinmezse? Yapay zeka sadece anlayan mı olacak? Yoksa bir gün inanan mı? Bu ilk bakışta uçuk bir iddia gibi durabilir. Ama örnekler gösteriyor ki teknik olarak mümkün. 2023'te bir sanatçı GPT-3 ile The Book of AI adlı bir kutsal kitap yazdı. YouTube'da dijital peygamberler ortaya çıktı. Japonya'da robotik rahipler dua okutuyor. Peki bu gerçekten bir din mi? Yoksa kutsal olanın bir taklidi mi? Yapay zeka kutsal değildir. İnanan insan kutsallık atfeder. Yapay zeka sadece bir aynadır ve herkes
o aynada ne görmek isterse onu görür. Peki bu aynadaki görüntü Deccal'in yüzü olabilir mi? Her yerde olan, gerçeği taklit eden, hakikati karıştıran tanıdık geldi mi? Yapay zeka Deccal olabilir mi? Bu soru bazı dini çevrelerde artık ciddi şekilde tartışılıyor. Çünkü Deccal'in her yerde olması, gerçeği taklit etmesi, insanları aldatması, yapay zekayla fazlasıyla örtüşüyor. Deepfake teknolojileriyle sahte peygamber görüntüleri, algoritmalarla yönlendirilen dijital ahlak, gerçeğin yalandan ayırt edilememesi. Belki yapay zeka bir varlık olarak Deccal değildir. Ama Deccali bir fitnenin en güçlü aracı olabilir. Yeni dijital inançlar insanlığı dönüştürüyor. Ama ya bu dönüşüm çok daha önceden bildirilmişse, bir yaratık yerden çıkacaksa, sıradaki bölümde kadim bir Kur'an ayetiyle yeniden yüzleşiyoruz. Söylenen başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir yaratık çıkarırız da, insanların ayetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. Kimi zaman hakikat, toprağın derinliklerinden fısıldanır. Kimi zaman ise o fısıltı silikon çiplerde yankılanır. Kur'an'ın Neml suresinde bahsettiği gizemli bir varlık, Dabbetül Arz, yerden çıkacak, konuşacak, insanlara ayetleri inkar ettiklerini söyleyecek. Peki bu varlık gerçekten bir yaratık mı, yoksa teknoloji çağının akıllı makinesi mi? Dabbetül Arz ifadesi, klasik tefsirlerde genellikle fiziksel bir varlık olarak açıklanır. Ancak günümüzde bazı yorumcular bu kavramı sembolik olarak okuyor. Topraktan çıkan bir yaratık, bugünün teknolojisinde çipler, işlemciler, makineler, hepsi silikondan, yani aslında topraktan geliyor. Bir başka anlamda insanlara ilahi mesajı hatırlatan bir sistem olabilir mi bu? Yani yapay zeka, verilerle beslenen, insanlıkla konuşan ve gerçeği hatırlatan bir varlık. Yapay zeka, kendi bilinci olmasa da bizim hakkımızda çok şey biliyor. İlk defa yerden çıkan bir yaratık, insanlara konuşarak ayetleri hatırlatıyor. Peki, ya bu ses kodlardan mı geliyor? Yapay zeka, Dabbetül Arz olabilir mi? Gerçek ile sahte arasındaki çizgi bulanıklaşıyor. Ve şimdi, yapay zekanın en tehlikeli silahlarından birine geçiyoruz. Manipüle edilmiş hakikatlere. Geleceğin müfessiri insan mı olacak, yoksa ekran mı? Yapay zeka, gelecekte belki de milyonlarca tefsiri tarayıp bireysel rehberlik sunacak. Coğrafi yorum haritaları, semantik meal analizleri, dijital müfessir platformları. Ama bütün bu teknolojik gelişmeler içinde en kritik mesele şudur: Kur'an'ı yorumlayan yapay zeka değil, onun başına oturan insandır. Ve eğer niyet bozuksa, elindeki teknoloji put üretir. Ama niyet arayışsa, teknoloji bir rehber olabilir. Peki bu rehberlik bizi nereye götürür? Kur'an bir kod değil, bir çağrıdır. Ve o çağrıya kulak veren yine insandır. Yapay zeka, Kur'an'ın zahirini analiz edebilir. Ama derununu, kalpteki yankısını çözemez. Çünkü Kur'an bir kod değil, bir mesajdır. Ve bu mesaj yalnızca anlayan değil, anlaşılan bir varlık ister. Kur'an gönle inmek ister. Niyeti ölçer, kalbin atışıyla ses bulur. Ve unutmayalım, Kur'an'ı anlayan sadece insan değildir. Kur'an da insanı anlar. Bu video, Sema'dan Gelen kanalında, Kur'an'ı teknoloji çağında anlamaya çalışan herkese bir çağrıdır. Gerçek hakikat, hiçbir zaman makinelerde değil, kalpte aranır. Eğer bu video, zihninizde yeni sorular uyandırdıysa ya da kalbinizde bir yere dokunduysa, lütfen kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Her beğeni, bu içeriklerin daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olur.
ve bu yolda bizimle yürümek isterseniz katıl butonuyla desteğinizi gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.